Dostlar selam. Ioniq 6 bizlerle beraber. Hyundai'in D segmentteki 1910 kiloluk elektrikli aracının içindeyiz. İncelemem için aracı bana temin eden Hyundai'ye buradan teşekkür ediyorum. 4855 mm uzunluğu, 1880 mm genişliği, 1495 mm de yüksekliğiyle aslına bakarsanız kocaman bir araç. Ama bu büyüklükteki aracı öyle güzel dizayn etmişler ki 0.21'lik bir sürtünme katsayısına sahip. Aerodinamik olarak acayip çalışılmış. Zaten form itibariyle de böyle sabun gibi. Aynaları hariç neredeyse hiçbir rüzgar direnci yapacak bir aksamı yok. Ülkemizde sadece Advanced donanım paketiyle satışında 53 kW'lık bir batarya ile geliyor. Bu 1910 kiloluk aracı 53 kW'lık bataryayla 586 kilometre götüreceğini söylüyorlar. WLTP verilerine göre karma kullanımda da 429 kilometre gidiyormuş. Ben aracı teslim aldığımda yol bilgisayarını sıfırladım. Testlerimin sonucunda ekrandan tüketim değerlerini görebileceksiniz. Şimdi biliyorsunuz Hyundai'nin elektrikli araçlarında Dynamic, Advanced ve Progressive paketleri var ama bu araçta sadece Advanced ve Progressive paketler var. Ne yazık ki ülkemize Progressive paket gelmiyor. Progressive paket 2 seçenekli. Biri 2 çeker, biri 4 çeker olarak. 4 çeker olanının 0-100 süresi 5.5 saniye. Zaten acayip bir ivme. Ama bu aracımız Advanced paketi olduğu için hem 2 çeker hem de 0-100 süresi 8.8 saniye. 151 beygirlik güç ve 350 Nm'lik torka sahip. Şimdi incelemelerimiz sırasında birkaç 0-100 denemesi yaparız. Bir de yolumuz müsait olursa top speed deneriz. Biz ne unuttuk? Intro unuttuk. Böyle lambur başladık videoya. İncelemeye devam etmeden önce sizler için ufak bir intro. Ondan sonra tekrar araç içerisindeyiz. Bu arada introyu izlerken kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Introdan sonra görüşürüz. Tekrar hoş geldiniz. Videonun başında vermem gereken introyu unutunca tekrar ortalara denk geldi. Canımız sağ olsun. İncelememize devam ediyoruz. Bakalım duruyor mu? Şu an şerit asistanı, şerit ortalama ve adaptif kruzumuz açık. Yandaki arabayı algılayıp biraz kaçtı çünkü araç üzerimize doğru kırdığı için kaçış manevrası da yapıyor. İlginç. Şu an durduk. Öndeki araca mesafemizi de direksiyon üzerinden ayarlayabiliyoruz. Many hours later. Öndeki yürüdü. Biz yürüyemedik. Şöyle yapacağız. Direksiyon üzerinden hız arttırma ve azaltma, yani adaptif kruzun hızını arttırma ve azaltma tuşlarıyla ilk startı veriyorsunuz. Şu an kendi hızlanıyor. Kaç ayarlı aracımız? 60 ayarlı. Öndeki araca göre kamyon önümüze kırdığı için kendi fren yapıyor. Şu an şeridi ortaladık mesela. Hemen bunu da bir test etmiş olalım. Şu an dönüyoruz. Bakalım ne kadar sonra direksiyon tutmam için uyarı verecek. Yönlendirmeleri muazzam. Çok ani tepkiler vermiyor ki bazı araçlardaki gibi de şeritler arası, şerit çizgileri arası sekme yapmıyor. Şuradan hızımızı ben biraz arttırmak istiyorum. 70 yapalım şöyle. Bildiğiniz yere otonom sürüş. 12.3 inç bir multimedya ekranı ve 12.3 inçlik bir kadrana sahip. Multimedya içerisinden birçok seçeneğe erişebiliyorsunuz. Buna kadran temalarını değiştirmekte dahil 3 tane kadran teması var. Ayarlardan değiştirebiliyorsunuz. Artı ekranın hemen altında zaten hızlı geçiş tuşları da koymuşlar. Buradan map tuşu, daha önce yaptığımız navigasyon aramalarının kayıtları, favoriler yani. Direkt navigasyon haritasını açabiliyorsunuz. Medyaya erişim butonu var ve onun dışında kamerayı açıp kapatabileceğiniz bir tuş koymuşlar. Buradan giderken de şöyle açabiliyorsunuz. Arkayı izliyorsunuz. Şuna hiç gerek kalmıyor. Komple arka açık. Multimedya demişken Ioniq 6'nın Progressive paketlerinde Bose ses sistemi geliyor. 8 hoparlörlü artı subwooferlı. Ama bu araçta yani Advanced pakette 6 hoparlörlü bir ses sistemi kullanmışlar. Kadran ve multimedyanın güneşli havalarda kullanımında herhangi bir yansıma veya görüntü alamama problemi yok. Ama yüksek ışıkta kullanımlarda kadran ışığının yüksekliğini, alçaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Progressive pakette olup bu araçta olmayan dikiz aynaları. Onda kamerayla geliyor. Artı göğsün kenar kısımlarında tam köşelerde ekranlar var. Oradan aynaların çektiği görüntü dikiz aynasıymış gibi size veriyor. Bakalım burada dönebilecek mi? Şurada direksiyonu tutayım. Uyarı verdi. Bakıyoruz. Şöyle. Tepkileri çok güzel ya.
Hani böyle olmuyorsunuz arabanın içinde. Artı şeritte de bir o tarafa bir bu tarafa vurmuyorsunuz az önce belirttiğim gibi. Kadranda herhangi bir dokunmatik aksam yok. Bütün kadran değişikliklerini direksiyon üzerindeki tuş dizilimiyle yapıyorsunuz. Az direksiyondan bahsetmişken direksiyonu anlatmaya devam edeyim. Direksiyon sol tarafındaki tuş diziliminde cruise kontrolü açıp kapatma butonu. Onun altındaki butonla cruise kontrolün hızını ayarlayıp düşürme. Onun altındaki butonla da siz cruise kontrolde giderken öndeki aracı ne kadar mesafede takip etmesi gerektiğini ayarlıyorsunuz. Bu tuşun hemen yanında şerit ortalamayı açıp kapatabileceğiniz bir tuş var. Direksiyonun sağ tarafındaki tuş dizilimiyle de multimedyanızı kontrol edebiliyorsunuz. Artı araçta Apple CarPlay ve Android Auto var. Screen mirroring yapabiliyorsunuz. Telefonunuzu kontrol edebileceğiniz bir dediğim gibi tuş dizilimi var. Direksiyonun sol alt kısmında Ioniq 5'ten de hatırlayacağınız bir tuş var. Bu tuşu sanki böyle çevirmeliymiş gibi bir dizaynı var ama basmalı. 3 tane sürüş modu var. Buradan normal, sport ve eco şeklinde geçiş yapabiliyorsunuz. Direksiyonun arkasında hemen sağ tarafta ulaşabileceğiniz bir vites seçici var. Vites kütüğü. Bunun uç tarafını çevirerek ileri geri hareketlerinizi sağlayabiliyorsunuz. En son durduğunuz aracınızı park ettiniz. P butonuna basarak da aracı P konumuna bırakabiliyorsunuz. Şurada bir ara hızlanma yapmak istiyorum. Sport'a alalım. 60'a düşeceğiz. 60-100'e bakalım. Yokuş çıkıyoruz. 90, 100. Acayip gidiyor. Şurada bir hazır kırmızı durmuşken bir 0-100 yapalım. Hani dersiniz ki 1900 kilo 151 beygir ne kadar efektif gidebilir? Hemen bakalım. Sport moddayız. Sarı. Yeşil. Kalktık. Biraz yaya çizgilerinde aracımız patinaja kaldı ama 90, 100. Fabrika verisi 8.8 saniye. Bakalım videoda kaç saniye aldık. Araç içerisinden devam edelim. Şimdi hazır direksiyon etrafından konuşurken direksiyonun sol tarafındaki sinyal ve aydınlatma kolunu gördüğüm zaman aklıma bu araçta Matrix far olduğu geldi. Matrix farı biliyorsunuz uzun far asistanıyla beraber çalışıyor. Maksimum aydınlatma için yolun durumuna ve öndeki araçların pozisyonuna göre farlarınızı uzuna geçiriyor ve öndeki aracın olduğu bölgeyi, karşıdan gelen aracın olduğu bölgeyi sadece o bölgeyi karartıyor. Matrix far demişken farların altındaki sinyaller ve gündüz aydınlatması piksel piksel led olarak tasarlanmış. Arka stoplar ve stopların içinde bulunan sinyaller, geri vites lambası, yani arkadaki bütün aydınlatmalar piksel piksel led olarak dizayn edilmiş. Hatta aracın formu itibariyle sürtünme katsayısı çok düşük olduğundan ötürü yüksek süratlerde viraj alırken arabanın arkasının kopmaması için ufak bir spoiler dizaynı yapmışlar. O spoilerin üzerindeki aydınlatma da led. İlk başta gözünüz alışamıyor. Açıkça söylemek gerekirse bu arabanın arkasıyla alakalı çok ön yargılarım vardı ama gelip yakından inceledikten sonra bütün ön yargılarım gitti, ne yalan söyleyeyim. Araç koltukları full deri olarak geliyor ve bu derilerin boyamaları yapılırken kapı işlerinin dizaynı olsun, kolçaktaki ve ara paneldeki kumaş görünümlü materyal olsun, geri dönüştürülebilir ürünlerden elde edilen boyalar kullanılıyor. Hatta şöyle bir detayımız var. Taban halısının materyali mercan resiflerindeki balıkçıların unuttuğu, artık terk edilmiş balık ağları toplanılarak naylon iplerine çevrilmiş ve taban halısı o şekilde yapılmış. Yani çevredeki atıklara da geri dönüşüm sağlayarak araç içerisinde değerlendirmişler. Şöyle bir durum var. Bu araç Advance paket ve Advance pakette koltuk kısmına ne yazık ki yok artık. Koltuğun dizaynı itibariyle bel destekleri ve alt taraftaki popo destekleri çok iyi sarıyor. Yüksek süratle viraj dönerken sizi bence gayet rahat koltuğun içerisinde tutabilir. Herhangi bir kayma yapmaz. Çünkü biliyorsunuz deriler kaygan oluyor. Arka koltukların sırt kısımları 2'ye 1 oranında yatacak şekilde ayarlanmış. Koltuğun sırt kısmını yatırabilmek için bagajı açıyorsunuz. Bagaj içerisinde 2 tane buton var. O butonları çekerek koltukları yatar pozisyona getiriyorsunuz. Araç içerisinde herhangi bir müdahale söz konusu değil. Onun dışında arka koltuklarda bir tane kolçağımız var. 2 tane bardak girişli. Arka kolçak demişken ön kolçağın arka tarafında 2 tane havalandırma menfezi var. Havalandırma menfezlerinin altında da 2 tane USB Type-C çıkışı var. Buradan cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. USB Type-C çıkışları şu kolçağın içinde yine 2 tane olarak mevcut. Orta büyüklükte bir gözü var. Hemen onun önünde burada bir tuş dizilimi var. Cam açma butonlarını bu araçta kapılardan almışlar. Ortaya koymuşlar. 4 camı da buradan kontrol edebiliyorsunuz. Hold butonu, auto hold'u açıp kapatabiliyorsunuz. Kapalı kilitleri açıp kapatma ve camlardaki çocuk emniyet kilitleri açıp kapatabiliyorsunuz buradan. Oranın hemen önünde 2 tane bardaklık girişi var. Bardaklık girişinin önünde eski tip bir USB çıkışı ve hemen onun üzerine de telefonunuzu hızlıca şarj edebileceğiniz kablosuz hızlı şarj bölmesi var. Hazır aracın içinden devam ederken torpidosuna bakmak istiyorum. Torpidosu çekmece olarak yapılmış. Çekmece olmasına yine ön yargılıydım. Şu şekilde bir tıkır tıkır ses yapar mı diye. Hayır, boşluk bile yok neredeyse. Esniyor malzeme ama malzemenin bağlantı yerlerinden boşluğu yok. Ama açıp kapanması da çok güzel ya. Torpidonun içi flok malzemeyle kaplanmamış ya da herhangi bir keçe vesaire bir şey yok. Kapı içi aynı şekilde yine plastik. Şurada da ufak bir gözünüz var. Yani buraya da bir şeyler konabilir. Saklama alanları olarak bence iyi değerlendirilmiş. Dizayn ve tasarım yönünden bence saklama alanlarına hakikaten iyi iş yapmışlar. Şurası kumaş görünümlü bir malzeme ama kumaş değil. Burada aynı şekilde. Hani kirlenme durumunda nemli bir bezle bence silersek buraların kirlerini alabiliriz gibi geliyor bana. Burası zaten köprü gibi dizayn edilmiş. Buranın altında kocaman bir saklama alanı var. Bunun içi kaydırmaz bir malzemeyle kaplanmış. Hani torpido gibi vesaire gibi değil. Aracın bütün camları UV filtre olarak yapılmış. Çok güzel bir detay ki arka camlar da zaten kendinden renkli. Ama arka camlar renkli olduğu için herhangi bir makam perdesi vesaire kullanmamışlar.
Progresif paket olmamasına rağmen Advance'de de yine oyuncaklar bol bol. Mesela 64 renk ambiyans aydınlatması var. Buradan menü içerisinde seçebiliyorsunuz. Direksiyondan bahsederken şunu anlatmayı unuttum. Direksiyon arkasında 2 tane kulakçık var. Buradan rejeneratif frenlemeyi ayarlayabiliyorsunuz kademe kademe. Yani siz gazı bıraktığınız zaman araç sailing moda mı geçsin? Komple bıraksın mı kendini? Yoksa sadece tek pedallı aracı kullanmak istiyorum. Pedaldan ayağımı çektiğim zaman şu kadar fren yapsın tarzı. Direksiyon arkasındaki sağ ve sol kulakçılardan bunun dozajını ayarlayabiliyorsunuz. Kapı içleri plastik malzemeyle yapılmış ama çıtır çıtır plastik izlenim vermiyor. Tabii ki yumuşak bir dokusu yok. Ön göğüs, burası yumuşak dokulu bir malzemeyle yapılmış. Burası zaten az önce bahsettiğim gibi yumuşak kumaş görünümlü, kumaş izlenimi veren yumuşak bir malzemeyle yapılmış. Keza arkalarda aynı şekilde. Araca binene kadar Ioniq 5 kadar ferah mıdır değil midir? Çelişkideydim açıkça söylemek gerekirse. Bu araçta hiçbir klostrofobiklik ben hissetmedim ki tavan açık renk. Açılır kapanırlı bir sunroofumuz var. Sunroof papucu kalkabiliyor, komple açılabiliyor. Artı sunroofun perdesi elektrikli olarak açılıp kapanabiliyor. Yine buradaki butonla ayarlayabiliyorsunuz. Aracın bagajına gelmek istiyorum. Biliyorsunuz bu araç D segmentte orta büyüklükteki ailelere hitap ediyor. Bagajda 401 litrelik bir hacme sahip. 401 litrelik bagaj hacmine ek olarak önde motor kaputun içerisinde 45 litrelik bir saklama alanı daha var. Elektrik kablonuzu önde saklamanızı ben tavsiye ederim. 45 litre onun için kullanılır. Hani çok büyük bir saklama alanı olmadığı için. Öndeki 45 litrelik saklama alanına erişmek için kaput açmanız gerekiyor. Kaput amortisörlü. Bence artık birçok markanın araçlarına amortisörlü kaput koyması gerekiyor. Bazı markaların bazı premium araçları hala çubuklu sistem. Aracın dışını anlatmaya devam edeceğim ama şurada bir 0-100 artı bir son sesi yapmak istiyorum. Yokuş yukarıyız. Çünkü genelde videolarımın altına gelen yorumlarda yokuş yukarı performansını merak ettiğinizi yazıyorsunuz. Madem öyle hem yokuş yukarı bir 0-100 hem de bir sonrası. Sport'a aldık. 3, 2, 1. Yokuş yukarıyız. 90, 100. Yani fabrika veri 8.8 saniye. Biz 0-100'ü yokuş yukarı kalktık. Bakalım kaç çıkacak. A few minutes later. Bakalım şeride tutabiliyor mu? Şöyle 160. Şu şeride geçelim. Şeridimiz dolu. %85'in limitli olduğunu söylüyor. Fabrika verisinde. 192 km top speed'i var. O kadar 0-100 yapmamıza ve ara hızlanmalarımıza rağmen şu anda ortalamamız 16.4 ki klimam açık. Bence dikkatli kullanılırsa 13'lere 12'lere inebilir diye düşünüyorum. Aracın konfor için önlerde McPherson tarzı gazlı amortisörler kullanılmış. Arkada da çok nokta bağlantılı yine bağımsız bir süspansiyon sistemi var. Araç 800 kW'a kadar destekleyen bir altyapıya sahip. AC'de yani evlerimizde şarj ederken 11 kW'a kadar destekliyor. 11 kW'lık bir şarjla 6 saatte tam dolumunu gerçekleştiriyor. 350 kW'lık yüksek hızlı şarj istasyonlarıyla da 15 dakikada 350 kilometrelik bir menzil sağlıyor size. Evet, şarjı ve bataryayı anlatırken viraj testi yapacağımız yere geldik. Ben şurada bir oturmak istiyorum. Şu an 120 viraj için. 130. Araba kayıyor ama ESP müdahale ediyor. Yani ben biraz koparmaya da çalışsam ESP her türlü hizaya sokuyor arabayı. Şimdi şurada da bir inceden viraj testimizi yapıp daha sonra aracı incelemeye devam edeceğiz. Şimdi sağ şeridimize oturduk. Kaçtayız? 70. Hızımızı arttırsak. Şöyle. Yüzle valla cayır cayır döndük. Lastik sesi geldi mi bilmiyorum size ama şarjdan bahsediyorduk az önce. 233 kW'a kadar hızlı şarjı destekliyor bu araç. Eminim ilerleyen dönemlerde yazılım güncelleştirmesi ufak donanım değişiklikleriyle daha hızlı şarjda destekler. Çünkü 800 kW'lık bir altyapıya sahip. Yine araç güvenliğine fazla önem vermişler. Şimdi bu arabada kör nokta uyarı sistemi var. Kör nokta uyarı sistemine ek olarak da sürücü yorgunluk algılama sistemi koymuşlar. Sizin yorgunluk seviyenizi algılayarak ona göre uyarısını veriyor. Araçta ön arka park sensörü var ve arkada bulunan park sensörleriyle örnek veriyorum siz garajdan dik vaziyette çıkıyorsunuz ve yoldan gelen aracı fark etmeniz bunu algılayarak sizin yerinize uyarı verip fren yapıp durdurabiliyor arabayı. Direksiyonu uzun süre tutmadığınız zaman yine sesli uyarısı var. Direksiyona da ince bir vibrasyon veriyor. Şöyle hızımız bir yine 170-180'lere çıksın. Fren testi yapmak istiyorum yerde. A few minutes later. 180. 3, 2, 1. Üf. Acayip duruyor. Aracın sürücü koltuğu elektrik ayarlı. Bütün her tarafının bel desteğini, ileri geri ayarını, sırt ayarını elektrikli olarak yapabiliyorsunuz. Ama sağ yolcu koltuğu buradan mandallı. Sağ koltuğa artık elektrikli ayar koymuyorlar.
Araç 8 tane gövde rengiyle geliyor ama ben bu beyaza bayıldım. Sedefli bir renk. Yurt dışında yapılan desibel ölçümlerinde Tesla Model S ve Tesla Model Y'den daha sessiz olduğu sonucunu çıkartmışlar. Yani Model S konusunu bilemiyorum ama Model Y'den hakikaten sessiz. Ki Model Y'de biliyorsunuz her tarafta çatır çutur trim sesi vesaire. Bunda öyle bir şey yok yani. Camlarımıza bir bakalım. Şuradan açıyoruz. Evet, camlar çift cam. Arkada bakalım. Arkalarda çift cam. Hem UV filtreli hem çift cam. Önümüzde de bir kardeşi daha var. Ama o progresif paket çünkü 360 kamera var. Bu arabada 360 kamera yok. Bu arabada sadece arka görüş kamerası var. Ön tampon olarak aktif bir donanıma sahip. Yani tamponun altındaki flaplar açılıp kapanıp gerek bataryaların gerek klima sisteminin soğutulması için tamponun alt tarafındaki flaplar açılarak rüzgar alması sağlanıyor. Hava almaması için örnek veriyorum. Siz klimayı kullanmıyorsunuz ve bataryalarınız da soğuk ki bu arada araçta ısı pompası var. Yolda seyir halinde çok soğuk havada gittiğinizde ısı pompasına çok fazla yük vermemeniz için önden de hava alımını kapatarak bataryaların soğutulmasını engelliyor. Yani bataryaların belli bir ısı tutulmasını sağlıyor. Kapı kolları gizli olarak dizayn edilmiş. Arabanın yanına gelince açılıyor. Şarj kapağını alttaki düğmeyle açıp kapatabiliyorsunuz. Yine bagaj kapağını da buradaki düğmeyle açıp kapatabiliyorsunuz. Araç sürüşü sırasında herhangi bir sound aktör olmamasına sevindim. Yapay suni bir motor sesi veriyorlar ya. Çok hoşlanmıyorum ki elektrikli arabalarda bence hiç gerek yok. Tabii kapatıp açabiliyorsunuz o sesi ama onu da kullanmamışlar. Bence 10 numara olmuş. Çünkü ses yapay olduğu için tutturamıyorlar. O da biraz böyle bir video oyunu oynuyormuş izlenimi katıyor. Çok güzel detayları var. Örnek bunu açıp şu şekilde uzatıp yani şunun uzayıp kısalması bile güzel. Çok güzel detayları var. 64 renk ambiyans aydınlatmasına, güneşliğin uzamasına kadar hakikaten oyuncakları bol bol. Açıkça söylemek gerekirse ben bu arabayı incelemek amacıyla test almadan önce çok ön yargılıydım. Gerek gücü olsun, gerek dizaynı olsun. Ama ne yalan söyleyeyim şaşırttı beni. Bagaj kapağını ben liftback beklerdim. Yani camla beraber açılır şekilde. Araç form olarak fastback zaten ama yüklemeyi daha kolay hale getirebilirlerdi. Öyle uygun görmüşler. Camla beraber açılmıyor ama bagaj derin olduğu için bagajı açtıktan sonra önünüze çıkan camın alt kısmı biraz yükleme engel olabilir gibi. Az önceki viraj testimizde Ioniq 5'te bir yatma almıştık zaten, izleyenleriniz hatırlar. Bu araçta herhangi bir yatma yok. Yani tren gibi dönmeye çalışıyor ama 2 tonluk bir ağırlık olduğu için biz de biraz sapıtarak döndük az önce. Biraz kayma yaşıyoruz ama ESP o kadar güzel çalışıyor ki ben az önce viraj dönerken tam gazdım. Normalde orada arabanın iyice kopuk gitmesi lazım. 100 kilometrenin üzerine çıkartmadı bizi o dönüşte. Ki oraya normal insanlar 60'da falan giriyor. Benim de çok normal olduğum söylenemez. Hyundai Ioniq 6 incelememiz için anlatacaklarım bu kadar. Anlatmayı unuttuğum ya da aklına takılan herhangi bir şey varsa videonun altına yorumlara yazın lütfen. Buradan aracı incelemem için bana temin eden Hyundai Ata'ya teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir de YouTube yeni bir şey çıkarmış. Videoyu beğen butonuna bastıktan sonra Hype ekran açılıyor. Hype'dan da bana puan verirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.